Peki hocam, kurban kesim zamanı ne zaman başlar, ne zaman biter? Çünkü birinci günü, yani bayram namazından sonra kesilmesi gerekirken bazen imsak vakti girdikten sonra da kesebilenler oluyor. Doğrusu nedir burada? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram sabahında, yani bugün Zilhicce'nin 10'unda yaptığı ilk iş neydi? Sabah bayram namazını kılmak. Evet. Sonrasında ne yapmaktı? Kurbanını kesmekti. Bakın, kural ne? Biz kendimize ibadetlerde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alıyoruz. Her konuda örnek almalıyız. Bu bir ibadet, kurban ibadeti. Burada Hazreti Peygamber ne yapıyordu ona bakalım Aleyhisselatü Vesselam. O ilk yaptığı iş kurban bayram namazını kılmaktı. Sonra kurbanını kesmekti. Şimdi buradan hareketle bizim ilmihal kitaplarımızda, böyle fıkıh kitaplarımızda şunu görürüz. Kurban bayramında kurban kesmenin zamanı ne zaman? Evet. Bu başlık altında şunu görürüz. Kurban bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazını kıldıktan sonra başlar. Efendim, bayram namazı kılınmayan yerlerde mi var diyecek şimdi seyircimiz. Evet. Yani her yerde bayram namazı kılınmaz. Bayram namazının kılınmanın özel şartları vardır. Bunlardan birisi de nedir? Yerleşim yeri olmaktır. Düşünün, kendiniz nerede? Bir bağ evi, dağ eviniz var. Şehirden de uzak. Orada bayram namazı kılınamadığı için gidip de kılma imkanınız da yoksa bayram ne olmaz? Düşer. Peki böyle yerlerde de işte o zaman da ne başlar? Fecirle başlar. Yani sabah namazının vaktiyle başlar. İmsak vakti. İmsak vaktiyle başlar. Yani bayram namazı kılınan yerlerde, yerleşim yerleridir buralar. Buralarda bayram namazı kıldıktan sonra ve bayram namazı kılınmamış veya kılınmayacak olan yerlerde de fecirle, yani imsakla birlikte kurban kesme zamanı başlar. Hocam özür dilerim, lafınızı kestim. Şimdi bir çiftlik yerindeyiz. Yerleşim yerinden uzak ama sonuçta belli bir mesafede bir cami var. İnsanlar bayram namazı için oraya toplanıyorlar. Nasıl olsa benim bulunduğum yer oraya uzak diyerek oraya gelen grup veya cemaat, biz burada imsak vakti girdiğinde namazımızı kılıp kurbanımızı keselim diyebilirim. Yani bu belki camiye gidip namaz kılamayacak insanlar için bu olabilir. Evet. Olabilir. Fakat bugün artık ne diyeyim, ulaşım araçlarımız hemen hemen herkesin, her birimizin veya diyeyim ki ailemizin neyi var? İmkanları var. Ne olabilir? 30-40 kilometre, 50 kilometrede olsa gidip ileride namaz kılabilecek imkanımız var. Bunu her şeyden önce bayram namazını esas almamız lazım. Şimdi insanlarda şu anlayış var. Yani sizin sorunuzdan daha çok onu da anladım ben. Yani kurban bayramı günü vatandaşların yegane odaklandığı, tamam mı? Hedef nedir? Kurban kesmek. İnanın kurban namazı, bayram namazı falan kimsenin çok da umurunda değil. Kesip bir an önce eve gitmek. Bir an önce o ete ulaşmak. Şimdi ben şöyle bir örnek daha doğrusu anımsadım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıktıktan sonra artık bazı yerlerde artık kurban kesim işlemlerinin olduğunu, hatta et kokularını vesairesini ne yaptığını artık ne diyeyim kokladığını, hissettiğini duyunca şu ifadeyi kullandığını, bazı hadis kaynaklarımızda vardır bu. Diyor ki bayram namazından önce kurban kesenler kendileri için kesmişlerdir. Et için kesmişlerdir. Evet. Ama bayramdan sonra keseceklerse kurban için, kurbiyet için, Allah rızası için, ibadet için kesmişlerdir. Bakın bu çok önemli bir şey. O zaman bu hassasiyeti ne yapmalıyız? Mutlaka gütmeliyiz. Şimdi seyircilerimiz diyecek ki hocam bunu daha önceden söyleseydin keşke. Bugün diyelim ki ondan sonra bayram sabahında inşallah kurbanlarımızı ne yaptık? Bayram namazından önce kesmedik. Peki kesmişler. Eyvallah. Belki ne olabilir? Fakat kesilmemesine ne yapmak lazım? Bir defa ondan sonra bu konuda tedbir almak lazım. Peki başlangıcını söyledik. Bir sonucunu da söyleyeyim. Sonucu da Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar. Biliyorsunuz şer'i günler
nedir? Gün batımına kadardır. Yani gün batımına kadar. Üçüncü güne gün batımına kadar. Ama Şafilerde bu nedir? Biraz daha gün uzak şeydir. Süre uzamıştır. Onlar da ne yapar? Dördüncü günü gün batımına kadar kesilebileceğini söylüyor. Burada şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki ilk günde kesmek daha faziletlidir. Bizler de zaten toplum olarak ne yaparız? Mutlaka o günlerde kesimini hele hemen bayramdan sonra, bir de şurasını da söyleyeyim. Kurban etiyle insanlar ne yapacak? Artık hani müstahaptır ya, imsaktan sonra yiyip içmeyi, her şeyi terk etmiştir. Evet. İlk boğazından aşağı midesine ulaşacak şey, kestiği kurban hissesinden bir lokmanın gitmesini müstahap, güzel bir davranış olarak biz ne yapmışız? Anlatmışız, aktarmışız, öyle inanmışız ki öyledir. Öyledir. O halde insanlar ne yapacaktır? Bir an önce o kurban hissesini tatmak isteyeceklerdir. Onun için ilk yapacağımız bayramdan sonraki iş artık kurban işlemi olmalıdır. Hocam, İkinci, üçüncü güne ancak mazeretimizden dolayı bırakabiliriz. Teşekkür ediyoruz.